Sabah alarmın sesiyle uyandığında daha gözlerini açmadan zihnin konuşmaya başlar. Ya gününe güç veren, seni cesaretlendiren bir cümleyle güne başlarsın ya da daha başlamadan kendini aşağı çeken sözlerle. Kulağa abartılı mı geliyor? Düşün bir kere. Bugün yapmam gereken çok şey var, hiçbirine yetişemem diyerek güne başlayan biriyle, bugün önüme çıkan her şeyi rahatlıkla halledeceğim diyerek güne başlayan biri arasındaki farkı hayal et. Hangisi güne daha iyi başlar? Hangisi günün sonunda daha mutlu ve tatmin olur? İşte bu cümlelerin gücü düşündüğünden çok daha derin. Her gün binlerce düşünce zihninden geçer. Bunların çoğu farkında bile olmadan kendine söylediğin cümlelerdir ve bu cümleler zaman içinde gerçekliğini oluşturur. Kimi insanlar başarıya, mutluluğa, sağlığa inanır ve bunu sürekli dile getirir. Sonunda da o söyledikleri hayatlarına yansır. Ama birçoğumuzun hayatında işler böyle gitmez. Çoğu zaman kendimize karşı acımasız ve yargılayıcıyızdır. Başaramayacağımızı, yeterince iyi olmadığımızı, daha iyisini hak etmediğimizi tekrar tekrar söyleriz. İşte tam burada hayatımızı şekillendiren bir döngüye gireriz. Zihin, söylediğimiz her şeyi bir emir olarak algılar ve hayatımızı buna göre şekillendirir. Aslında her şey zihninde başlıyor ve bitiyor. Kendine söylediğin kelimeler, düşüncelerin, inançların ve nihayetinde gerçekliğin oluyor. Farkında olmadan her gün kendine verdiğin mesajlarla hayatının kalitesini belirliyorsun. İşte olumlamanın gerçek gücü burada ortaya çıkıyor. Olumlamalar, bilinçaltına verdiğin pozitif mesajlardır. Bu mesajlar, zihninde güçlü ve sağlam temeller oluşturur ve yaşamını istediğin yönde değiştirecek adımları atmanı kolaylaştırır. Şimdi sor kendine, hayatında şu anda istediğin sonuçları alıyor musun? Eğer yanıtın tam anlamıyla evet değilse, belki de zihnine gönderdiğin mesajları değiştirmenin vakti gelmiştir. Olumlamaların gücüyle yaşamını yeniden inşa edebilir, zihnini senin yanında yer alacak en güçlü müttefikin haline getirebilirsin. Çünkü unutma, her büyük değişim zihninde kullandığın tek bir cümleyle başlar. Zihnin bir hikaye anlatıcısı gibidir. Farkında bile olmadan her gün sana hayatınla ilgili hikayeler anlatır. İşin ilginç yanı, anlattığı her hikaye senin gerçekliğini şekillendirir. Örneğin, yıllarca koşmayı denemeyen bir kişi, "Ben koşamam, bana göre değil" der ve sonunda koşmayı gerçekten başaramaz. Çünkü zihin, bu sözleri gerçeklik olarak kabul eder ve bunu değiştirmek için herhangi bir çaba göstermez. Oysa bir gün aynı kişi zihnine farklı bir hikaye anlatmaya başlar. "Belki denemeliyim, koşabilirim." İşte o andan itibaren her şey değişmeye başlar. Bu, aslında hayatımızın her alanında geçerlidir. İlişkilerinde, kariyerinde veya sağlığında, olumlu ya da olumsuz, neye inanıyorsan, zihnin onu gerçekleştirmek için harekete geçer. Dünyanın en başarılı sporcularının, sanatçılarının veya liderlerinin hayatına baktığında, onların başarısının temelinde zihinsel güç ve kendilerine olan inançlarının olduğunu görürsün. Hiçbir şampiyon, "Belki kazanırım" diyerek sahaya çıkmaz. Hepsi zihninde kazandığını defalarca canlandırır ve kendine hep bunu söyler. Sonunda da kazanan onlar olur. Bir başka örneği düşün. Bir çocuk ilk kez bisiklete binerken, "Kesin düşeceğim, bunu başaramam" diye düşünürse muhtemelen düşer. Çünkü zihni daha ilk andan itibaren yenilgiyi kabullenmiştir. Ama aynı çocuk, "Bunu yapabilirim, düşsem bile tekrar kalkarım" dediğinde ise defalarca düşse bile sonunda bisiklete binmeyi öğrenir. Buradaki sihir, kelimeler ve düşüncelerdir. İşte bu yüzden zihnindeki sesleri dikkatle dinlemeli ve onları bilinçli olarak yönlendirmelisin. Zihin, aslında tarafsız bir mekanizmadır. Ona hangi mesajı verirsen onu kabul eder. Bu tarafsızlığı lehine çevirmek tamamen senin elindedir. Sürekli olumsuz, kötümser düşüncelerle dolu bir zihnin seni başarıya ulaştırmasını bekleyemezsin. Ama olumlu, net ve güçlü mesajlarla donattığın bir zihin seni hayal bile edemeyeceğin noktalara taşıyabilir. Şimdi dur ve düşün. Bugün zihnin sana hangi hikayeyi anlattı? Sana güç veren, ileriye taşıyan mı, yoksa seni geri çeken ve korkutan mı? Unutma, zihninde anlattığın her hikaye
hayatının bir parçası olur. Bugünden itibaren hikayelerini dikkatle seç ve hayatını istediğin yönde yeniden yazmaya başla. Çok basit görünen ama hayatının akışını tamamen değiştiren cümleler vardır. Örneğin, her şey ters gidiyor, hiçbir şey benim istediğim gibi olmuyor, ne yapsam başarısız oluyorum gibi sözler. İlk bakışta bu cümleler masum görünebilir. Fakat aslında zihin bunları kaydeder ve sen farkında bile olmadan bunlara uygun davranışlar sergilemeye başlarsın. Birçok insan hayatındaki problemleri anlatırken sürekli olarak negatif ifadeler kullanır ve bunu alışkanlık haline getirir. Arkadaş sohbetlerinde, aile içinde ya da günlük iç konuşmalarında hep neyin yanlış gittiğinden bahseder. İşin trajik yanı, bu sözler zihinde gerçeklere dönüşür ve daha çok negatif durumu hayatına çeker. Bu da kişinin sürekli aynı döngüde kalmasına sebep olur. Sürekli yapamam diyen biri, yeni fırsatlar karşısına çıktığında bile onları fark etmez ya da görse bile değerlendirme cesaretini kendinde bulamaz. Biraz daha derine indiğinde, bu olumsuz ifadelerin aslında kendi içindeki özgüvenini, motivasyonunu ve cesaretini yavaş yavaş tükettiğini görürsün. Kendine defalarca yetersizim diyen birisi, sonunda buna gerçekten inanır. Bu inanç da kişinin potansiyelini sınırlar ve onu harekete geçmekten alıkoyar. Sonuçta kişi kendisini mutsuz, güçsüz ve hareketsiz hisseder. Bu durumun en büyük tehlikesi ise alışkanlık haline dönüşmesidir. İnsan beyni alışkanlıkları sever ve her gün tekrar ettiğin olumsuz cümleleri zamanla otomatik hale getirir. Böylece hayatındaki olumsuzluklar artarak devam eder ve değişimi gerçekleştirmek çok daha zor hale gelir. Farkına varmak ise bu noktada çok önemlidir. Çünkü farkındalık değişimin ilk adımıdır. Şunu unutma, sen zihninde kullandığın cümlelerden ibaretsin. Hayatına sürekli olumsuzlukları çağıran sözlerle mi devam edeceksin, yoksa farkına varıp bunları değiştirecek misin? Şu andan itibaren hayatında değiştirmek istediğin her konuda önce zihninde kullandığın cümleleri sorgula. Her bir olumsuz cümlenin yerine seni destekleyen ve güçlendiren yeni sözler koyarak hayatını yeniden şekillendirebilirsin. Bu aslında hayatını yeniden yazmanın en güçlü yoludur. Belki olumlamaların gücünü fark ettin ve hayatına nasıl uygulayabileceğini düşünmeye başladın. Ama bu noktada pek çok insanın yaptığı gibi nasıl başlayacağım sorusuna takılmış olabilirsin. Bu gayet doğal, çünkü yeni bir alışkanlık edinirken nereden başlayacağını bilmek her zaman kolay değildir. Şimdi sana olumlamaları günlük rutinine kolayca entegre etmeni sağlayacak basit ama etkili yöntemlerden bahsedeyim. Öncelikle küçük ve net adımlarla başlamak çok önemlidir. Büyük değişimler, küçük alışkanlıkların düzenli olarak uygulanmasıyla gerçekleşir. Kendine çok uzun ve karmaşık olumlamalar seçmek yerine kısa ve net cümleler kullanmayı tercih et. Örneğin sabah kalkar kalkmaz, yatağından çıkmadan önce "Bugün benim günüm" gibi basit bir cümleyi tekrar edebilirsin. Bu cümle gün boyunca seni yönlendirecek temel inancı oluşturur ve enerjini yükseltir. Olumlamaları hayatına katmanın başka bir kolay yolu da onları günlük rutinlerinin içine yerleştirmektir. Mesela dişlerini fırçalarken aynanın karşısında kendine olumlu cümleler söyleyebilirsin. Bunu yaptığında hem zaman kaybetmezsin hem de beynin bu olumlamaları günlük hayatın doğal bir parçası olarak kabul eder. Aynı zamanda her gün yaptığın bir aktiviteye olumlamalarını bağlamak, onları unutmanı da engeller. Yazmanın gücünü de kullanabilirsin. Gün içinde kullanmak istediğin olumlamaları küçük not kağıtlarına yazıp evinin veya iş yerinin belirli noktalarına asabilirsin. Mesela buzdolabının üzerine, çalışma masasına, kapının arkasına ya da telefonunun ekranına koyduğun notlar sürekli sana pozitif mesajları hatırlatır. Böylece zihnin her gördüğünde olumlamaları tekrar eder ve bu mesajlar bilinçaltına kolaylıkla yerleşir. Bir diğer önemli nokta ise seçtiğin olumlamaların duygularını harekete geçirmesidir. Duyguların eşlik etmediği olumlamalar yeterince güçlü olmayabilir. Cümlelerini seçerken seni heyecanlandıran, motive eden ya da sakinleştiren ifadeler tercih etmelisin. Bu şekilde zihnindeki pozitif dönüşüm daha hızlı gerçekleşir. Unutma, olumlamalar sadece sözlerden ibaret değildir. Onlar zihnini ve hayatını yönlendiren küçük ama güçlü araçlardır.
Onları bilinçli ve sürekli kullandığında hayatındaki olumlu değişimlerin kaçınılmaz olduğunu göreceksin. Şimdi harekete geç ve hangi olumlamayla başlayacağına karar ver. Tarih boyunca birçok felsefe zihnin gücünü keşfetmiş ve kullanmıştır. Fakat Stoacılar bu konuda en derin ve pratik yöntemleri geliştirmiştir. Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetos gibi büyük Stoacı düşünürler, zihinlerini güçlü tutmak ve hayatın zorluklarına karşı sağlam durmak için olumlamaları günlük hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline getirmişti. Stoacılar, hayattaki olayları kontrol edemeyeceklerini bilirlerdi. Ancak bu olaylara verecekleri tepkileri tamamen kendi kontrollerinde tutarlardı. İşte tam burada kullandıkları en etkili araç olumlamalardı. Marcus Aurelius her sabah kendine şunu hatırlatırdı: "Bugün zor insanlar ve durumlarla karşılaşacağım. Fakat sakin kalmayı seçiyorum. Çünkü sakinlik benim gücüm." Bu basit cümle, onun gün boyu sakinliğini korumasına ve zorlu durumlarda bile kontrolünü kaybetmemesine yardımcı olurdu. Bir diğer Stoacı düşünür olan Epiktetos ise hayatını şekillendiren bir olumlamayı sürekli tekrar ederdi. Önemli olan ne yaşadığın değil, ona nasıl karşılık verdiğindir. Bu söz ona olayların kendisini değil, o olaylara nasıl tepki verdiğini kontrol etmesi gerektiğini sürekli hatırlatırdı. Böylece karşısına çıkan olumsuzluklardan bile güçlü çıkardı. Stoacıların yöntemleri arasında en ilginçlerinden biri de negatif görselleştirme tekniğidir. Bu teknikte Stoacılar ara sıra hayatlarında sahip oldukları değerli şeyleri kaybettiklerini hayal ederler ve sonrasında sahip oldukları her şey için minnettarlık hissederlerdi. Bu yöntem, onları günlük hayatta kullandıkları olumlamaları güçlendirmek için desteklerdi. Örneğin Seneca, "Sahip olduklarım bana emanet ve onlara minnettarım" diyerek hem sahip olduklarının kıymetini bilirdi hem de onları kaybetme korkusunu kontrol ederdi. Stoacı olumlamaların en büyük gücü, sadece zihni pozitif tutmaktan öte, hayata karşı dayanıklılığı ve sabrı güçlendirmesiydi. Zihinsel hazırlık ve farkındalıkla birleşen bu olumlamalar, hayatın kaçınılmaz zorlukları karşısında seni koruyan bir kalkan haline gelir. Bugün sen de Stoacıların izinden giderek zihnini eğitebilir ve olumlamaları hayatına bilinçli bir şekilde katabilirsin. Böylece yaşamın getirdiği her duruma karşı daha güçlü, daha sakin ve daha hazır hale gelirsin. Unutma, en zor günlerde bile kontrolü elinde tutan şey, zihnine söylediğin cümlelerdir. Şimdiye kadar olumlamaların gücünü keşfettin ve zihnini dönüştürmenin yollarını öğrendin. Ama gerçek bir değişim, öğrendiklerini düzenli bir şekilde uyguladığında gerçekleşir. Hayatını değiştirecek olumlamaları sadece bilmek yetmez. Onları düzenli ve tutarlı olarak uygulamalısın. İşte tam burada sana pratik bir rutin sunuyorum. Sabah uyandığın ilk an ve gece yatmadan önce yapacağın kısa bir olumlama ritüeli. Sabahları uyandığında ilk birkaç dakika zihninin en alıcı olduğu anlardır. Bu zaman diliminde söylediğin cümleler gün boyu seninle kalır ve hayatını şekillendirir. Uyandığın anda telefonuna bakmak veya alarma tekrar basmak yerine birkaç dakika gözlerini kapatarak kendine olumlu mesajlar ver. Mesela şöyle diyebilirsin: "Bugün benim günüm, önümdeki her şeyi kolaylıkla halledeceğim. Bugün hayatımdaki her şey benim lehime ilerliyor. Ben değerliyim, güçlüyüm ve istediğim her şeyi başarabilirim." Aynı şekilde akşamları yatmadan önce geçirdiğin birkaç dakika ertesi günün nasıl başlayacağını belirler. Gün boyunca yaşadığın stres ve olumsuzlukları zihninde tutmak yerine onları olumlamalarla değiştir. Şu cümleleri kullanabilirsin: "Bugün elimden gelenin en iyisini yaptım. Huzurluyum ve mutluyum. Yarın yeni bir gün ve beni güzel şeyler bekliyor. Bütün deneyimlerimden güçlenerek çıkıyorum ve hayat beni her gün daha iyiye taşıyor." Bu olumlamaları günlük rutininin bir parçası haline getirmek için küçük pratik yöntemler kullanabilirsin. Olumlama defteri tutmak bunlardan biridir. Her sabah ve akşam birkaç olumlama cümlesini bu deftere yazmak, onların zihninde kalıcı hale gelmesini sağlar. Ayrıca telefonuna hatırlatıcı kurarak kendine olumlamalarını hatırlatabilirsin. Bu küçük alışkanlıklar uzun vadede büyük dönüşümler yaratır. Belki ilk başta kendini biraz garip hissedebilirsin. Bu çok normal. Çünkü zihnin alıştığı kalıplardan çıkmak kolay değildir.
Ancak düzenli ve tutarlı olduğunda beynin bu yeni olumlu mesajları içselleştirir ve onları gerçekliğin olarak kabul etmeye başlar. Unutma, hayatını dönüştürmenin en güçlü yolu, olumlamaları günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası haline getirmektir. Bunu başarmak için kendine söz ver ve her gün küçük de olsa bu adımı at. Eğer bu videoyu beğendiysen, hayatında gerçek bir dönüşüm yaratmak isteyen daha fazla insana ulaşması için beğenebilir, yorumlarda kendi olumlamalarını paylaşabilirsin. Ayrıca katıl butonuna basarak kanalımıza destek olabilir ve bu pozitif değişim yolculuğunun bir parçası olabilirsin. Şimdi seni harekete geçirecek küçük bir adım at. Bugün kendine hangi olumlamayı söyleyeceksin? Yorumlarda paylaş ve dönüşümüne bugün başla.